Washington'da eski dünya düzeninin fişi çekildi. Son 30 yıldır duyduğunuz o demokrasi ihracı, ulus inşası veya küresel polislik masallarını şimdilik unutun. Amerikan vatandaşının parasını okyanus ötesi maceralarda adı sanı duyulmamış çöllerde harcama devri resmen büyük ölçüde kapandı. Karşımızdaki yeni strateji önce Amerika diyerek dünyayı acımasız, kaotik ve sadece gücün konuştuğu bir yer olarak kabul ediyor. Artık Pentagon dünyayı kurtarmaya çalışan bir hayır kurumu değil de düşmanlarına korku, dostlarına ise sorumluluk yükleyen bir yapıya dönüşüyor. Bu strateji dünyanın karışık ve öngörülemez döneminde kendi çıkarlarını korumak için ülkenin girdiği zorunlu bir yol. Eski yönetimlerin ulus inşası diyerek başka ülkeleri kurtarmaya çalıştığı o masraflı ve hayalperest dönemi tamamen kapandı. Çünkü o eski yöntemler askeri gücü tüketirken ordunun o savaşçı ruhunu da zedeledi. Trump'ın benimsediği anlayıştaki dünyayı hayallerdeki gibi değil de gerçekte olduğu gibi acımasız haliyle görmek gerek. Yani ideolojik maceralar peşinde koşmak yerine ayakları yere basan ve sadece Amerikan halkının güvenliğine odaklanan bir bakış açısına sahip. Amerika askeri gücü artık sağa sola dağıtmayıp dostları sorumluluk almaya, düşmanı ise geri adım atmaya zorlayacak. Bu yeni dönem kendi bölgesindeki hakimiyetini sağlam alırken asıl büyük rakiplere odaklanmasını sağlıyor. Eski defterler kapatılıyor ve yepyeni bir sayfa açılıyor. Peki neden şimdi ve tüm bunlar ne anlama geliyor? Batı yarımküre düşmanlara tamamen kapanıyor. Amerika şu konuda tavrını çok net koydu. Kendi bölgemdeki hareket alanımı kimseyle tartışmam. Bu bir pazarlık konusu bile olamaz. Bu benim ulusal hakkımdır diyor. Time and again America's enemies have learned that if you threaten the American people, our soldiers are coming for you. Your defeat will be certain, your demise will be final, and your downfall will be total and complete. Maduro operasyonunu hatırlayın. Tüm dünyaya bir mesaj verildi. Amerikan halkını tehdit eden karşılığını görür dediler. Dünya hayaller devrini kapattı, güç devrini açtı. Haritaları değiştirecek bu yeni stratejiyi sadece izlemekle kalmayıp mantığını kavramak istiyorsanız GZT'ye abone olun. Şimdi detaylara inelim. Bu savunma planının nasıl işleyeceğine bakalım. Haritada birkaç kritik nokta var. Ama buna geçmeden önce Savunma Bakanlığı'nın isminin Savaş Bakanlığı olarak değiştirildiğini unutmamak lazım. Tabelayı söküp atıp yenisini büyük bir gururla takmışlardı. Bu bize gücün ön planda olduğunu çağrıştırıyor. Bakanlık ittifaklarda kuralı değiştiriyor. Artık Amerika'nın sırtına yük olan müttefik devri bitti. Sorumluluk sahibi ortaklar dönemi başlıyor. Neden bu değişikliğe gidiyorlar derseniz. Çünkü düşmanlar aynı anda birden fazla cephede harekete geçebilir. Buna eş zamanlılık sorunu diyorlar. Amerika kaynaklarını her yere yetiştirmek yerine en verimli şekilde kullanmak istiyor. Lahey zirvesinde yeni bir standart belirlediler. Artık pamuk eller cebe. Müttefikler milli gelirlerinin en az %5'ini savunmaya ayırmak zorunda. Bunun kaçarı yok. Peki bu yeni model sahaya nasıl yansıyacak? Avrupa'da yani NATO kanadında işler değişiyor. Rusya'ya karşı ana savunma görevini artık Avrupalılar üstlenecek. Amerikan desteği kritik noktalarda sürecek ama sınırlı kalacak. Yani tam olarak Avrupa'yı bırakıyor diyemeyiz. Panama kanalı asıl odaklanılması gereken bir nokta. Burada artık tam hakimiyet sağlanıyor. Rakiplerin bu kanaldan sızması fiziksel olarak imkansız hale getirilecek. İkinci nokta ise kuzeyde. Grönland ve Arktik bölgesine bakıyoruz. Burası askeri yığınakla doldurulacak. Zaten şu anda gündemde. Adeta aşılmaz bir savunma duvarına dönüşecek burası. Stratejik önemi şu: yeni ticaret yolları üzerinde kontrol sağlamak ve Kuzey Amerika savunması için ileri karakol kurmak. Ve üçüncü, cephe güney sınırı. Uyuşturucu kartelleri artık sadece suçlu değil, doğrudan terörist ilan ediliyor. Sınır hatları artık savunmanın başladığı ilk cephe. Peki Amerika neden kendi mahallesini bu kadar sıkı korumaya alıyor? Sebebi çok açık. Arka bahçesinde sorun istemiyor. Çünkü bütün enerjisini ve gücünü asıl rakibine saklamak zorunda. Gözler artık Pasifik Okyanusu'na çevrilecek, yani Çin'e. Pekin tarihte eşi görülmemiş bir hızla silahlanıyor. 2019'da yaklaşık 300 nükleer savaş başlığı varken 2025'te 600'ün üzerine çıktı ve 2030'a kadar 1000'i aşması bekleniyor. Donanma tarafında da durum benzer. 2011'de uçak gemisi yokken 2025'te 3 operasyonel uçak gemisi var. 4. inşada ve 2035'e kadar toplam 9'a çıkması planlanıyor. Amerika'da ise 11 tane var. Çin'in savaş gemisi sayısı 370'i geçti. 2030'a kadar 435'e ulaşacak. Savaş uçağı sayısı 2015'te 2100 civarındayken şimdi 3300'e yaklaştı. Peki Washington buna nasıl cevap veriyor? Trump Çin'le ne istiyor? İstikrarlı bir barış, adil ticaret ve saygıya dayalı ilişkiler. Tabii bunları onların deyimiyle söylüyorum.
Hatta bu hedeflere ulaşmak için Çin lideri Xi ile doğrudan görüşmekten çekinmiyor. Ancak Trump bir konuda çok net. Müzakere masasına oturacaksan elin güçlü olacak. Zayıf göründüğün an kaybedersin. İşte Savaş Bakanlığı'na verdiği talimatın özü bu. Çatışma peşinde değiller ama güç yoluyla caydırma peşindeler. Yani öyle güçlü olacaklar ki karşı taraf saldırmayı aklından bile geçiremeyecek. Burada ince bir çizgi var. Amaç Çin'i yok etmek, ezmek veya aşağılamak mı? Değil. Az önce de demiştik. Onlara göre hedefleri adil bir barış ortamı oluşturmak. Ama yönetim bunu rica ederek değil, askeri gücü masaya koyarak yapmaya çalışıyor. Zaten güç yoluyla barış onların atasözü gibi bir şey oldu. Çin dahil hiç kimsenin Amerika veya müttefikleri üzerinde hakimiyet kurmasına izin vermemek asıl meselesi. İşte burada birinci ada zinciri devreye giriyor. Bu hatta öyle bir savunma duvarı kuruluyor ki adı engelleme savunması. Çin herhangi bir saldırıya kalkışırsa bedeli ağır olacak. Bu stratejinin iki ayağı var. Bir yanda diplomasi, diğer yanda balyoz gibi inen askeri güç. Diplomatik tarafta kapılar açık. Çin ordusuyla iletişim kanalları genişletiliyor ki yanlış bir hesaplama olmasın, stratejik istikrar bozulmasın. Ama madalyonun diğer yüzü daha sert. Amerika bu duruma karşı son derece gerçekçi yaklaşıyor. Sadece kendi güçleriyle değil müttefikleriyle de zorluyorlar. Bölgedeki ortakları artık sadece Amerika koruyamaz. Siz de elinizi taşın altına koyacaksınız deniyor. Herkes ortak savunma için daha fazlasını yapmak zorunda. Ve en önemlisi Venezuela'daki gece yarısı balyozu operasyonu. Tüm dünyaya şunu göstermek istediler. Amerika ana karasından dünyanın herhangi bir yerindeki hedefi anında yok edebilir. Karşı taraf için saldırının maliyeti o kadar yüksek olsun ki barış ve itidal tek mantıklı seçenek kalsın. İşte buna inkar yoluyla caydırıcılık deniyor. Trump yönetimi gereksiz bir çatışma aramıyor ama asla geri adım da atmıyor. O vizyon Hint-Pasifik'te işte böyle hayata geçiyor. Orta Doğu'ya bakınca İsrail öne çıkıyor. 12 gün savaşında model müttefik oldular. Bölgede Amerikan çıkarlarını temsil eden güç konumundalar. İbrahim anlaşmalarıyla kurulan düzen İran'ı durdurmanın anahtarı olarak görülüyor. Ve Güney Kore. Güçlü bir ordusu ve zorunlu askerlik sistemi var. Yönetim Kuzey Kore'ye karşı Seul'ün kendi başının çaresine bakabileceğine inanıyor. Savunmanın birinci sorumlusu artık Amerika değil de kendileri olacak. Savaşın gidişatını değiştirebilecek asıl güce yani üretim hattını yenelim. Amerika yıllardır paslanan dişlileri yeniden yağlıyor. Washington'da şu gerçek artık çok net anlaşıldı. Soğuk Savaş sonrası rehavet dönemi bitti. Rakipler artık çok hızlı, çok agresif ve teknolojik olarak ilerliyor. Eski hantal bürokrasiyle yıllar süren ihale süreçleriyle bu yarışın kazanılması imkansız. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir endüstriyel seferberlik başlatılıyor. Tersaneler, uçak fabrikaları ve çip üretim tesisleri hepsi tam kapasiteyle hatta sınırları zorlayarak çalışmaya hazırlanıyor. Amerikan savaş makinesi adeta uykusundan uyanıyor ve devasa bir dönüşüme giriyor. Bu dönüşüme süper şarj diyorlar. Endüstri 100 yılda bir görülecek bir canlanma yaşıyor. Asıl hedef savaş alanında kuralları baştan yazacak, dengeleri alt üst edecek teknolojileri sisteme sokmak. Peki Pentagon kapalı kapılar ardında asıl hangi sistemleri hazırlıyor? İşte üretim hattına giren o projeleri sıralayalım. Listede ilk sırada gökyüzünün yeni hakimi var. F-47, F-35 ve F-22 bile artık Amerikan ordusu için dünün teknolojisi kalıyor zamanla. Bu yeni sistemde aslında sadece bir uçak operasyon yapmayacak. Ona bağlı bir aile kuruluyor. Pilot havada bir oyun kurucu gibi görev yapıyor. Etrafında yapay zekalı sadık yoldaşlar yani insansız dronlar uçuyor. En riskli görevlere pilot değil de bu dronlar gidiyor. F-47'nin motorları hem süpersonik hızda hem de termal kameralara yakalanmayacak kadar soğuk çalışıyor. İkinci sırada hipersonik yarış var. Amerika geride kaldığı eleştirilerini Dark Eagle'la bitiriyor. Ses hızının 5 katına çıkabilen bu füzeler klasik bir yay çizmiyor. Havada manevra yaparak hedefe gidiyor. Yani S-400 veya S-500 gibi sistemlerin bunları durdurması neredeyse imkansız hale gelecek. Üstelik kamyonlardan fırlatılıyor olması onları bulunamaz kılıyor. Bu sistemin en büyük avantajı şu. Klasik bazı füzeler sabit silo denen derin çukurlardan ya da beton binalardan atıldığı için uyduyla casus uçakla kolayca yerlere bulunuyor ve vurulabiliyor. Ama bu füzeyi taşıyan kamyon ve römork yolda giderken istediği yere saklanabiliyor. Ormana çekiliyor, dağ yoluna gizleniyor. Şehir kenarına park ediyor ya da sürekli yer değiştiriyor. Yani at ve kaç diye bir taktik uyguluyor. Bu yüzden düşman için bu füze nerede diye aramak çok zorlaşıyor. Uydu görse bile sürekli hareket ettiği için vurması da epey güç oluyor. Kısacası Dark Eagle tam bir görünmez ninja gibi dolaşıp istediği yerden birden fırlatıyor.
fırlayabiliyor. Tamamen görünmez değil elbette. Hiçbir şey %100 gizli kalamaz ama Rusya'nın İskender ya da Çin'in DF-17 füzeleri gibi mobil sistemlere benziyor. Bu sayede hayatta kalma şansı inanılmaz derecede yüksek oluyor. Ordu 2025 sonu hedefini tutturamasa da çalışmalar devam ediyor. Gökyüzündeki diğer bir yenilikse B-21 Raider. Efsanevi B-2'nin yerini alacak bu hayalet uçak artık proje değil seri üretim bandında. Dünyanın en gelişmiş görünmezlik teknolojisine sahip. Sadece bomba atmıyor, aynı zamanda uçan bir istihbarat merkezi. Amerika bu uçakla dünyanın her yerinde girilemez denilen hava sahalarına sızmayı hedefliyor. Deniz altındaysa donanmaya, insansız sistemlere ağırlık veriliyor. Boeing tarafından geliştirilen Orca isimli devasa insansız denizaltılar mürettebatsız bir şekilde okyanus tabanında uzun süre görev yapabiliyor. Dinleme, mayın döşeme veya keşif gibi görevleri insan hayatını riske atmadan gerçekleştirebiliyorlar. Nükleerde ise eskiyen Minuteman füzeleri yerini Sentinel sistemine bırakıyor. Bu yeni kıtalar arası füzeler tamamen dijital bir altyapıya sahip. Siber müdahalelere karşı modernize edilmiş bir nükleer koruma sistemi sağlıyor. Ancak program hala sorunlu. Maliyetler orijinal tahminlerin %81 üstüne çıktı. Yaklaşık 141 milyar dolara ulaştı. Gecikmeler devam ediyor ve yeniden yapılandırma sürüyor. Minuteman 3'ler 2030'lar sonrasına kadar hatta 2050'ye dek hizmette kalabilir. Sentinel'in tam operasyonel hale gelmesi ise 2030'lar ortasını geçecek gibi görünüyor. İşin teknolojik boyutunda devasa bir proje var. Altın Kubbe. Balistik füzelerden hipersonik silahlara kadar her türlü hava tehdidini durdurmayı hedefliyor. Sistemin en tartışmalı kısmı uzay ayağı. Uydu üzerine yerleştirilen silahlarla füzelerin daha fırlatılış aşamasında uzaydan vurulması planlanıyor. Ayrıca lazer silahları ve elektromanyetik toplar da sisteme entegre ediliyor. Tabii bu devasa projenin faturası da ağır. Beyaz Saray 175 milyar dolar dese de bağımsız uzmanlar maliyetin 800 milyar doları aşabileceğini söylüyor. Tüm bu savaşın ve hengamenin bir de maliyeti var tabii ve fatura gerçekten kabarık. 2026 savunma bütçesi masaya geldiğinde rakam dudak uçuklatıyor. Tam 961,6 milyar dolar. Yani neredeyse 1 trilyon dolar sınırına dayanmış durumda. Barış'ın ancak çok pahalı bir orduyla korunabileceğine inanıyorlar. Özetle bu strateji gelişmiş laboratuvar çalışmalarını hızla seri üretime dönüştürerek kağıt üzerindeki projeleri sağ gerçeği haline getirmeyi hedefliyor. Peki Amerika'nın tüm bu hamleleri dünyayı nereye götürüyor? Güç yoluyla barış doktrini Amerikan savunma politikasına hayali ve ütopik hedeflerden arındırıyor. Artık sert bir güç dönemi başlıyor. Eğer bu strateji başarıyla uygulanırsa 3 temel sonuç ortaya çıkacak. Birincisi operasyonel esneklik. Amerikan ordusu sonu gelmeyen rejim değişikliği bataklıklarından çıkıyor. Vatan savunması ve ileri teknolojiye dayalı caydırıcılığa yöneliyor. Burada akıllara hemen şu soru geliyor. Hani rejim değişikliği devre kapanmıştı? Hani Amerika artık başka ülkelerin iç işlerine karışmayacaktı? Öyleyse Venezuela'da yaşanan neydi? Maduro'nun kaçırılması açık bir rejim değişikliği değil mi? Cevap aslında doktrinin satır aralarında gizli. Washington artık bu iki kavramı kesin çizgilerle ayırıyor. Eskiden rejim değişikliği demek bir ülkeyi işgal etmek, orada yıllarca kalmak ve sıfırdan devlet kurmaya çalışmak demekti. Yani Irak ve Afganistan gibi sonu gelmeyen bataklıklar. Buna ulus inşası diyorlardı. Kendi çıkarlarına uygun o bölgede bir devlet inşa etmeye çalışıyorlardı. Yeni strateji ise buna cerrahi müdahale adını veriyor. Maduro olayına bakalım. Amerika onu meşru bir devlet başkanı olarak değil, arka bahçesine tehdit saçan bir suç örgütü lideri olarak hedef aldı. Amaç Venezuela'da demokrasi kurup orada kalmak değil, arka bahçeyi temizleyip çıkmak. Zaten onu yaptılar. Bunları Amerika açısından onların yorumlarıyla, bakış açısıyla söylüyoruz. Yani verilen mesaj şu: sizin ülkenizi kimin yönettiğiyle ilgilenmiyoruz. Demokrasi getirip getirmemeniz umurumuzda değil. Ama eğer Amerikan halkını tehdit eden bir yapıya dönüşürseniz tepenize bineriz. Tehdidi yok ederiz ve geri çekiliriz. İkincisi küresel denge. Eş zamanlılık sorunu artık müttefiklerin omuzlarında çözülecek. Böylece Amerika enerjisini dağıtmadan doğrudan Hint-Pasifik bölgesine ve kendi evini korumaya odaklayabilecek. Üçüncüsü ise endüstriyel üstünlük. Savunma sanayindeki bu ulusal seferberlik Amerika'yı teknolojik açıdan üst seviyelere taşıyacak. Raporun felsefesi kısaca şu: önce Amerika ve güç yoluyla barış. Birleşik Devletler barışın ancak yenilmez bir güçle mümkün olduğunu biliyor. Hasımlarına en keskin kılıcı, makul ortaklarına ise zeytin dalını uzatıyor. Amerika artık dünya polisliğini bırakıp yenilmez bir kale ve kendi şartlarını tamamıyla dayatan bir güç olma yoluna girdi diyebiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Amerika'nın bu önce ben stratejisi ve müttefikleri zorlayan %5 şartı NATO'yu dağıtır mı yoksa daha mı güçlendirir? Ve Türkiye
bu yeni Amerikan doktrininde kendine nasıl bir yer bulacak? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Hepsini tek tek okuyoruz. Washington'da eski dünya düzeninin fişi çekildi. Son 30 yıldır duyduğunuz o demokrasi ihracı, ulus inşası veya küresel politik masallarını şimdilik unutun. Amerikan vatandaşının para